Merhaba oğlaklar, Aralık ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Öncelikle bir Aralık ayı giriş enerjilerine bakalım. Aralık ayına adım atarken gökyüzü sizi iç dünyanıza, sessizliğin ve sezgilerin gücüne davet ediyor. Güneş, Mars ve Venüs yay burcundaki geçişi bilinçaltınızda bir temizlik enerjisi başlatıyor. Bu dönem dış dünyadan çok iç dünyanızla ilgilenme zamanı. Artık geçmişin yüklerini bırakma, eski korkularla yüzleşme ve ruhsal bir yenilenme sürecine giriyorsunuz. Yorgun hissedebilirsiniz ama bu yorgunluk bir bitiş değil, bir hazırlık. Çünkü Güneş birkaç hafta sonra sizin burcunuza geçecek ve yeni bir döngü başlayacak. Şimdi biraz yavaşlamanın, içe dönmenin, nefes almanın zamanı. Mars'ın bu alandaki hareketi bilinçaltı temalarını güçlendiriyor. Bastırılmış öfke, eski bir hayal kırıklığı ya da geçmişten gelen bir konu yeniden su yüzüne çıkabilir. Fakat bu kez kaçmak yerine yüzleşiyorsunuz. Çünkü artık güç sizde. Merkür Akrep Burcu'nda ilerliyor. Bu arkadaşlıklar, sosyal çevre ve hedeflerle ilgili konularda önemli farkındalıklar getirebilir. Belki bir çevreden uzaklaşmak, belki de yeni bir toplulukla bağlantı kurmak isteyeceksiniz. Düşünceleriniz daha stratejik, sezgileriniz ise keskin olacak. Özellikle geleceğe dair planlarınızı gizli tutmakta fayda var. Çünkü bazı fikirler henüz olgunlaşmadı. Venüs ise Yay burcunda, Lilith'le kavuşumda Uranüs'e de karşıtlık yapıyor. Bu duygusal olarak bağımsızlık ihtiyacınızı arttırıyor. Gizli bir ilişki, bastırılmış bir duygu ya da kontrol edemediğimiz bir bağ gündeme gelebilir. Uranüs'ün 29 derecedeki retro hali artık bir şeylerin çözülmesi gerektiğini söylüyor. Sizi esir tutan bir duygudan özgürleşmek üzeresiniz. Venüs'ün Neptün'le yaptığı üçgen açı ise bu süreci zarif, affedici ve ruhsal bir boyuta taşıyor. Jüpiter ise Yengeç burcunda retro. Bu da sizin için ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik konularında geçmiş meseleleri gündeme getirebilir. Belki bir ilişkiyi yeniden değerlendirebilir. Belki de bir bağlantının anlamını sorgulayabilirsiniz. Jüpiter'de Kiron'la kare açıda eski kırılmaları yüzeye çıkarabilir. Ancak Satürn'ün balıktaki desteğiyle bu kez her şeyi daha olgun, daha gerçek bir temelde çözebilirsiniz. Dediğim gibi Uranüs'te Boğa burcunda 29 derecede retro pozisyonda aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konularda ani gelişmeler getirebilir. Sürpriz bir karar, beklenmedik bir karşılaşma ya da uzun süredir bastırdığınız bir yaratıcı potansiyelin uyanışı. Neptün'le yaptığı uyumlu açı bu değişimlerin sizi ruhsal olarak besleyeceğini söylüyor. Ve şimdi sıra Plüto'da artık ileri harekette Kova burcunda ilerliyor. Bu sizin için yepyeni bir güç döneminin kapısını aralıyor. Maddi ve manevi kaynaklarınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Venüs'le yaptığı üçgen açı bu dönüşümün sevgiyle, zarafetle ve içsel bilgelikle gerçekleşeceğini gösteriyor. Sevgili oğlaklar, Aralık ayı giriş enerjileri size diyor ki dur ve iç sesini dinle. Yeni yıl öncesi bu sessizlik bir bitiş değil, yeniden doğuşun eşiği. Kendinizi geriye çektiğinizde bile kader sizin için çalışıyor olacak. Aralık ayı ruhsal anlamda bir kapanış ama aynı zamanda güçlü bir hazırlık dönemi. Yeni yıl sizinle birlikte yeniden şekillenecek. Aralık ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi Aralık ayının astrolojik gündemiyle devam ediyorum. Sevgili oğlaklar, Aralık ayının ilk yarısı sizin için içsel farkındalık, rutin ve iletişim temalarının ön planda olduğu bir dönem. Gökyüzü sizden hem kendi iç dünyanızla hem de günlük hayatınızdaki sorumluluklarla denge kurmanızı istiyor. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. Sizin 6. evinizi aydınlatıyor. Bu dolunay iş, sağlık, günlük rutinler ve hizmet alanında önemli farkındalıklar getiriyor. Güneş Yay burcunda, Ay ise İkizler burcunda, Kuzey Ay düğümü ve Balık burcunda, Güney Ay düğümü de Başak burcunda hepsi 13 derecede büyük bir kare oluşturuyorlar. Bu enerji iş, özel hayat dengesini yeniden gözden geçirmenizi istiyor. Belki bazı rutinleri bırakmanız, belki de iş hayatında bir dönemi kapatmanız gerekebilir. Evren diyor ki günlük adımlar küçük görünse de uzun vadede büyük dönüşümler getirir.
7 Aralık'ta Ay Yengeç Burcu'nda retro Jüpiter'le kavuşacak. Bu kavuşum sizin 7. evinizde ilişkiler, ortaklıklar alanında geçmişten gelen bir ilişki, ortaklık veya sözleşme yeniden gündeme gelebilir. Ay Merkür'den ve Satürn'den de üçgen açılar alıyor. İletişim ve strateji konusunda size yardımcı oluyor. Bu dönemde diplomasi, düşüncelerinizi net ve yapıcı ifade etmek çok önemli olacak. Evren size iyi planlanan adım uzun soluklu başarıyı getirir diyor. 8 Aralık'ta Satürn Balık burcunda ileri hareketine başlıyor. Sizin iletişim, kardeşler ve yakın çevre alanınızı etkiliyor. Son aylarda bilgi akışı, yazışmalar veya zihinsel planlar konusunda engellerle karşılaşmış olabilirsiniz. Artık Satürn ileri hareketiyle düşüncelerinizi netleştiriyor. Sözlerinizi ve planlarınızı sağlam temellere oturtuyorsunuz. Evren diyor ki disiplinli bir zihin en karmaşık fikirleri bile yönetir. Bu dönemde iletişimde sabırlı olmak hem iş hem kişisel ilişkiler için çok faydalı olacaktır. 9 Aralık'ta Mars'la Satürn arasında bir kare açı oluşuyor. Bu enerji içsel baskılar ve dışa yansıyan iletişim arasında bir gerilim yaratabilir. Bastırılmış öfke veya aceleci düşünceler gündeme gelebilir. Venüs'ün de aynı gün ay düğümleriyle bir tek kare açı kalıbı var. İlişkilerde ve yakın çevrede duygusal dengeyi test ediyor. Bu süreç hem kendinize hem başkalarına karşı sabırlı olmayı gerektiriyor. Söylemeden önce düşünün, hissetmeden önce sabredin diyor evren. 10 Aralık'ta Merkür Akrep'teyken, Uranüs'te Boğa burcundayken birbirlerine karşıtlık yapıyorlar. Bu karşıtlık maddi konular ve paylaşılan kaynaklar konularında gündeme gelebilir. Beklenmedik bir ödeme, gelir değişikliği veya ortak bir finansal durum sizi şaşırtabilir. 11 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Zihniniz açılıyor, yeni fikirler doğuyor ve finansal planlarınızı netleştireceğiniz bir dönem başlıyor. Evren diyor ki maddi ve manevi kaynaklarınızı bilinçle yönetin çünkü denge sizin elinizde. Aralık ayının ilk yarısı günlük rutinler, iletişim ve ilişkilerde sorumluluklarınızı dengeleme zamanı. Küçük adımlar uzun vadede büyük dönüşümler getirecektir. Gökyüzü diyor ki sabır ve disiplinle yürüyen en güvenli ve sağlam yola ulaşır. Ve geliyorum 12 Aralık'a. Evren size bugün görünmeyen planlarını hatırlatıyor. Kontrol etmek istediğiniz her şeyin aslında çoktan olması gerektiği gibi olduğunu fark edeceğiniz bir gün bu. Güneşle Ay arasında bir kare açı var. İnanç ve plan dengesini gündeme getiriyor. Bir yanda sezgisel bir yönünüz size bırak evrenin planı işliyor diyor. Diğer yanda mantığınız ama ya işler kontrolden çıkarsa diyor. Bugün bu iki ses arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Evren sizden mükemmel olmanıza değil güvenmenizi istiyor. Merkür ve Lilith de Akrep burcunun son derecelerinde kavuşuyor bugün. Bu kavuşum arkadaşlıklar, sosyal çevre ve hedefler alanında çalışıyor. Uzun süredir içinizde tuttuğunuz bir kırgınlık, bastırılmış bir öfke veya artık dayanamıyorum duygusu açığa çıkabilir. Üstelik bu kavuşum Uranüs'e de karşıtlık yapıyor. Bu da ilişkilerde ve ya da projelerde ani kopuşlar getirebilir ama bu bir kayıp değil, özgürleşmedir. Artık sizi taşımayan bağlantılar doğal olarak dağılabilir. Gerçek dostluklar fırtınada belli olur. Mars da Yay burcunda ilerliyor. Satürn ve Neptün'le kare açıda aynı gün. Bu enerji bilinçaltınızı derinlemesine etkiliyor. Uykularınızda yoğun rüyalar görebilir. Eski korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Belki geçmişte kaçırdığınız bir konu yeniden karşınıza çıkabilir. Ama bu kez farkınız şu, artık korkuların sizi yönetmesine izin vermiyorsunuz. Mars burada sizi harekete çağırıyor ama içsel bir eyleme. Kendinizle, kendi sınırlarınızla, kendi gölgenizle savaşın. Gerçek güç sessiz disiplinde gizlidir. Yine aynı gün Venüs ay düğümleriyle bir tek kare açı kalıbı yapıyor. Bu formasyon inançlar, vizyon ve zihinsel yön değişimiyle ilgili. Venüs yaydayken hayal et, inan, genişle diye çağırıyor. Ama
Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümü hala detaylara takılan bir tarafınız var diyor. Bu tek karenin dersi açık, her şeyin cevabını bilmek zorunda değilsiniz. Bazen büyümenin yolu bilmezliğe güvenmekten geçer. Kendinize biraz alan verin, bir şeyleri kontrol etmeyi bıraktığınızda hayatın sizi çok daha doğru bir yere taşıdığını göreceksiniz. Retro Jüpiter'de Koç'taki Kiron'la kare açıda aynı gün. Bugün enteresan bir gün zaten. İlişki ve aile temalarında derin bir şifalanmayı başlatıyor. Geçmişte sizi inciten bir bağ, bir aile dinamiği ya da bir ilişki modeli. Artık yüzleşme zamanı. Ama bu sefer farklısınız. Bu kez neden ben demiyorsunuz. Bundan ne öğrenebilirim diyorsunuz. İşte tam da bu farkındalık sizi dönüştürüyor. 12 Aralık içsel teslimiyetin günü, yani kontrolü bırakmak zor olabilir ama bilin ki her şeyin bir zamanı var. Bu dönemde bırakarak güçlenme zamanı. Sevgili Oğlaklar, Aralık ayının ikinci yarısı sizin için hem bir dönüm noktası hem de yeniden yapılanma zamanı. Gökyüzü sizi merkeze alıyor ve diyor ki artık sahneye çıkma, inşa ettiğin yapıyı görünür kılma zamanı geldi. 15 Aralık'ta Mars sizin burcunuza geçiyor. Bu geçişle birlikte enerjiniz, kararlılığınız ve fiziksel gücünüz maksimum seviyeye ulaşıyor. Mars burada birinci evinizi aktive ediyor, yani artık pasif kalamazsınız. Kontrolü elinize almak, hedefleriniz için savaşmak ve yön tayin etmek istiyorsunuz. Ancak Mars Oğlak Burcu'nda sabırla ve disiplinle ilerler. Öfkeyi değil, stratejiyi seçin. Bu enerji kariyerinizde ve kişisel hedeflerinizde büyük bir ivme yaratabilir. Uzun süredir ertelediğiniz konulara şimdi güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz. 20 Aralık'ta Yay burcunda bir yeni ayımız var. Bu ruhsal bir arınma ve içsel temizlik dönemini temsil ediyor. Çünkü 12. evinizde gerçekleşiyor. Güneş, Ay, Venüs ve Mars bir arada bu yeni ayda sizi derin bir iç hesaplaşmaya çağırıyor. Bir dönemi kapatıyorsunuz. Geçmişte sizi yoran yükleri bırakmanız için fırsat sunuyor. Belki bir ilişki, belki bir inanç, belki bir alışkanlık ya da bir korku. Artık bunları geride bırakma zamanı geldi. Neptün'ün Balık burcundaki kare açısı ise zihinsel bulanıklıklara neden olabilir. Bazı şeyler net değilmiş gibi gelebilir. Ama unutmayın, bir kapanış yeni ayı, bir kapı kapanırken diğerinin açılmasına zemin hazırlıyor. 21 Aralık'ta Güneş de sizin burcunuza geçiyor ve Güneş Oğlak döngüsü başlıyor. Doğum gününüz de kutlu olsun. Artık tüm dikkatler üzerinizde. Yılın bu dönemi sizin için yeniden doğuş enerjisidir. Kimliğinizi, duruşunuzu, hedeflerinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Aynı gün Venüs ile Satürn arasında da bir kare açı oluşuyor. Bu iletişim, kardeşler veya kısa yolculuklar alanında bazı sorumluluklar getirebilir. Belki bir anlaşma, bir konuşma veya yazılı bir süreç sizi biraz zorlayabilir. Ama bu kare açı uzun vadede sağlam ilişkiler ve net iletişim biçimleri kurmanızı sağlar. Venüs de burcunuzda. Bu geçişle birlikte çekiciliğiniz, zarafetiniz ve diplomasi gücünüz artıyor. İlişkilerde yumuşama, uzlaşma ve sevgi paylaşımı gündeme geliyor. Aynı zamanda Venüs burada dış görünüşünüzü yenileme isteği de getirebilir. Yeni bir tarz, imaj ya da yaşam düzeni sizi daha güçlü hissettirebilir. Ve 30 Aralık'a geliyorum. Güneş, Mars ve Venüs sizin burcunuzda kavuşumda. Nadir görülen güçlü bir enerji birleşimi bu. Üstelik bu kavuşum Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüyle üçgen, Başak burcundaki Güney Ay düğümüyle de sekstil açı yapıyor. Bu gökyüzü olayı sizin için kaderle uyumlu bir başlangıç anlamına geliyor. Hayat yönünüz netleşiyor. Artık kim olduğunuz kadar neyi temsil ettiğiniz de önemli hale geliyor. Kariyerinizde, ilişkilerinizde veya kişisel hedeflerinizde güçlü bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Kendinize koyduğunuz sınırları aşıyor, cesurca yeni bir döneme adım atıyorsunuz. Bu dönemde attığınız adımlar uzun vadeli etkilere sahip olacak. Mars size güç, Venüs destek, Güneş ise yön kazandırıyor. Bu bir birleşim görünür olma enerjisi taşıyor. Dolayısıyla başarı, tanınma, toplumsal statü veya kişisel duruş açısından dikkat çekebilirsiniz. Ancak Neptün'ün etkisi hala zayıf da olsa devrede,
Yani fazla yüklenmeden ilerleyin, adımlarınızı net planlayın. Aralık ayının ikinci yarısı sizin için yeniden doğuş, güçlenme ve kaderle hizalanma zamanı. Sevgili oğlaklar, Aralık ayı sizin döneminiz. Güneş, Venüs ve Mars burcunuzda buluşacak, sizi kaderinizin lideri yapacak. 2026'ya güçle, bilgelikle ve yeni bir kimlikle adım atıyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir Aralık ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.